Düşünsene, elinde pimi çekilmiş bir el bombası tutuyorsun. Fitil kısacık, 8 saniye belki 5 saniye kaldı. Ama sen hala belki patlamaz diye avucunda sıkı sıkı tutuyorsun. İşte stop loss kullanmayan yatırımcı tam olarak budur. Ben o adamı defalarca oynadım. Kaç kez elimde patladı, kaç kez hesabımı kaybettim. Bu videoda sana o el bombasının nasıl güvenli mesafeye atacağını, hatta nasıl kar bile edebileceğini anlatacağım. Hazırsan fitili söndürmeye başlıyoruz. Hisse belli seviyelere düştüğünde henüz büyük zarar oluşmamışken çıkmayı bil. Bu ders borsacının en acı ama en öğretici kuralını anlatıyor. Psikolojinin çatırdadığı yer. Bir pozisyon düşmeye başladığında zihinde bir fısıltı başlar. Biraz daha bekle, döner. İşte o ses yatırımcının en büyük düşmanıdır. Stop koymayanın zihni kendi kendini sabote eder. Piyasalar trendle akar, sen egonla savaşırsın. Stop bir çizgidir. Buraya kadar dediğin yerdir. Disiplinin nefesidir. Stop koymayan yatırımcı düşen fiyatı bahane arayarak meşrulaştırır. Hisse iyi şirket. Temeli sağlam. Bu düşüş manipülasyon. Zaten çok düştü. Buradan döner. Gerçek şu. Piyasa senin duygularına bakmaz. Piyasa haklı çıkmanı umursamaz. Piyasa sadece akar. Stop kullanmayan akıntıya karşı yüzdüğünü fark ettiğinde genellikle çok geç kalmıştır. Stop'un teknik mantığı. Stop tahmin değil, risk kontrolüdür. Stop geleceği bilmek değil, zararı sınırlandırmaktır. Stop yatırımcının yanıldım diyebilme cesaretidir. İşlem açmak kolaydır. Önemli olan yanlış pozisyondan asgari zararla çıkabilmektir. Profesyonellerin amatörlerden farkı budur. Aselsan, stop koymayan yatırımcının hikayesi. Bir dönem Aselsan çok konuşuluyordu. Ben de dayanamadım. Yüksek hacimde işlem gördüğü bir gün aldım. Hisse aldıktan sonra birkaç gün güzel gitti. Yeşildeydim. Stop koymadım. Çünkü içimdeki o tanıdık ses yine konuştu. Burası Aselsan, buradan çıkış yok. Düşerse de döner. Sonra fiyat yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. İlk destek kırıldı. Hacim de düşüyordu. Teknik olarak çıkmam gerekiyordu ama ben hala izledim. Derken düşüş hızlandı. Küçük bir zararken bir anda %12, %15 seviyesine doğru açılan bir yara oldu. Şimdi dürüstçe söyleyin. O gün stop olsaydım 3-4 kademe kayıpla çıkar, aynı hafta başka bir hissede fırsat kovalardım. O dönem BIST Ereğli ve Kardemir'de güçlü seyrediyordu. Hangisine girsem zararı telafi edecektim. Ben ne yaptım? Aselsan döner diye bekleyip hem fırsatı kaçırdım hem zararı büyüttüm. Ders, stop koymamak hissede değil, kendi egonda kaybolmaktır. Aselsan sağlam bir şirket olabilir ama grafik geri dönebilecek cesareti göstermiyorsa senin beklemen tabloyu değiştirmez. Türk Hava Yolları, biraz daha bekleyin diyenlerin sonu. Türk Hava Yolları direnç bölgesine yaklaşınca aldım. Grafik güzel görünüyordu. Momentum vardı. Ama stop seviyesini net yazmadım. Hani şu klasik kafamda stop var aslında yoktu. Hisse 216 TL direncini kıramadı. Sonra ilk geri çekilme geldi. Stop koymuş olsam 210 TL civarında zararı milimetrik keserdim. Kesmedim. Bir tepki gelir diye bekledim. Tepki gelmedi. Fiyat ikinci kez çözülünce zarar %8, %10 bandında sakince genişledi. Bu arada BIST Sasa ve Tüpraş aynı hafta güçlü trend oluşturuyordu. Türk Hava Yolları'ndaki zararı erken kesseydim o fırsatlardan biri zararı sıfırlardı. Belki kar bile yazdırırdım. Ben ne yaptım? Türk Hava Yolları döner diye tutundum. Fiyat döndü mü? Hayır. Ben ise hem para hem zaman kaybettim. Ders, stop koymamak sabır değildir. Stop, gereksiz kahramanlıkları engelleyen emniyet kemeridir. Stop kullanmayan ise psikolojik çöküş yaşar. Ben zaten yüksekten aldım. Şimdi ne yapacağım? Sonuç, hareketsizlik, panik, çaresizlik. Stop kullanmak nasıl uygulanır? 4 altın adım. 1. Çıkış seviyeni mantıklı belirle. Stop seviyesi hisseyi aldıktan sonra değil, almadan önce belirlenir. Çünkü pozisyonda değilken duygular çalışmaz. Teknik analiz burada navigasyon olur. Destek seviyeleri, trend çizgileri, ortalamalar ve işlem hacmi sana bir yol haritası çizer. Bir hissenin neden o seviyenin altına düştüğünde tehlikeli olduğunu bilmek stop'un matematiğini güçlendirir. Mesela Aselsan'da 20 günlük ortalamanın altı her zaman kırmızı bayraktır. Türk Hava Yolları'nda hacimsiz düşüşler genelde derinleşmeye meyilli olur. Burada amaç kafana göre değil, grafiğin sana söylediğine göre karar vermek.
sana kazandırır. Belirsizlik değil, plan konuşur. Kervanı yolda düzmezsin, dümdüz ilerlersin. 2. Stop seviyeni tetikleyecek kriterleri önceden seç. Stop sadece şu fiyata düşerse çıkarım değildir. Profesyoneller birden fazla tetikleyici kullanır. Fiyat kırılımı, hacim düşüşü, trend bozulması, ortalama kırılması gibi. Bu şekilde stopun sadece panik butonu değil, mantık butonu olur. Örneğin Türk Hava Yolları'nda fiyat bir gün düşer ama hacim artmıyorsa bu normal düzeltme olabilir. Ama fiyat düşüyor, hacim de çakılıyorsa ve ortalama kırılıyorsa o bir dönüş değil, çöküş sinyalidir. Sana kazandırır. Stop seni korkudan değil, veriden çıkarır. Profesyonel yatırımcı disiplini sağlar. 3. Stop çalıştığında duygularını devre dışı bırak. Stop sinyali tetiklenir tetiklenmez düşünmeden işlemden çıkmak işin temelidir. Belki döner. Biraz daha bekleyin. Burası diptir. Bu cümleler borsanın mezarlığıdır. Stop bozuluyorsa senin analiz artık geçersiz demektir. Yani plan çökmüştür. Çöken planı beklemek çarşıda mal taşımaktır. Profesyoneller çıkar. Gerekirse daha sonra daha sağlam sinyalle tekrar girer. Sana kazandırır. Küçük zararla çıkarsın, büyük zarara dönmesine izin vermezsin. Sermayeni koruduğun her gün kazanma ihtimalini artırırsın. 4. Stop ile çıktıktan sonra kendini eleştir ama kendini dövmeyi bırak. Stop olduktan sonra fiyat yukarı dönerse çoğu kişi kendini suçlar. Bu yanlıştır. Çünkü stopun amacı haklı çıkmak değil, sermayeyi korumaktır. Stop seni yanılmama makinesi yapmaz, seni batmama makinesi yapar. Stop oldun, hisse geri döndü. Güzel. Demek ki stop seviyen fazla sıkıymış. Bir dahaki işlemde iyileştirme yaparsın. Stop oldun, hisse daha çok düştü. Harika. Bu sefer planın kusursuz işlemiş. Buradaki kritik nokta stop olduktan sonra egonu değil, stratejini analiz etmektir. Sana kazandırır. Haklıyım peşinde koşmayı bırakır, kârlıyım hedefini tutturursun. Bu da seni uzun vadede ayakta kalan tarafta tutar. Bugünkü derste şunu gördük. Stop kullanmak borsanın en acımasız anlarında seni koruyan emniyet kemeridir. Piyasa sana kıyak geçmez. Sen kendini koruyacaksın. Bu işin şakası yok. Unutma, sermayesini koruyamayan fırsatı yakalayamaz. Bu sadece güzel bir söz değil. Borsanın binlerce yatırımcıyı eleyerek öğrettiği gerçektir. Gelecek derste serimizin 14 maddelik borsacıya öğütler listesinden bir sonrakine geçiyoruz. Alış ve satışlarda destek ve dirençlere azami ölçüde dikkat et. Destek kırıldı mı yol biter, direnç kırıldı mı kar bitmez. Bu madde alım satımının omurgası olacak. Hangi seviyede girilir, hangi seviyede çıkılır, fiyat gerçekten ne anlatıyor? Hepsini tek tek işleyeceğiz. Şimdilik burada noktalıyoruz. Kafan dolu olabilir, normal, ama bir sonraki videoda o bilgileri yerine oturtacağız. Kendini geliştir, disiplinini koru, riskini yönet. Bir sonraki derste görüşürüz.